Sen bunları bırak, dışarıdakileri getir. Kolay gelsin. Hiç oturma. O kadar kolay değil. Daha yapacak bir sürü iş var. Vallahi ben bugün vazifemi hakkıyla yaptım. O yüzden dinleneceğim biraz. Bu kadar övünecek ne yapmış olabilirsin acaba? Parvus'u yakalayıp hünkârın önüne attım. Sahi mi? O adam Parvus muymuş? Meğer adam gözümüzün önündeymiş de biz körmüşüz. Gerfan sandığımız adam var ya, Parvus'muş. 200'lü hain. Demek oymuş. 200'lü değil, 1100'lü bu şerefsizler. Allah'tan karşılarında hünkârımız gibi bir zeka, benim gibi de bir cengaver var. O cengaverliğin tembelliğine karşı da galip gelebilir mi acaba? Hadi kalk, daha yatakhaneler yerleşecek. Gel. Buyurun sultanım. Hünkârım, Abdülkadir'in saray hapsini kaldırmışsınız. Ailem bana daha fazla yalan söylemek mecburiyetinde kalmasın diye yaptım. Ben Evladınızı korumak için bunu yaptınız. Ben de bir anne evladına duyduğu şefkatle akla izana gelmeyecek şeyler yapabilir düşüncesiyle sizi affettim. sağ olun. Hatice kızımızın vaziyetiyle alakadar mısınız? Elbette. Yarın kendisini bizzat görmeye gideceğim. O da bizim himayemizde bir evladımız. Selameti için ne icap ediyorsa yapılsın. Tabii ki. Firuze. Neredesin? Nereye gittin? Neden haber vermedin? Acaba seni bir daha görebilecek miyim? Mahmut, biliyorum. Hatice'nin vaziyetini daha evvel sana anlatmadığım için bana kırgınsın. Lakin utandım, yapamadım işte. Sürekli vazgeçer, Kemalettin'i unutur diye avuttum kendimi. Seniham. Belki olanlardan daha evvel haberim olsaydı bütün bunlar hiç yaşanmayacaktı. Hakkım var. Hata ettim. Lakin artık biliyorsun.
O yüzden ne olur bize yardım et Mahmut. Olanlar olmuş artık. Yapacak bir şey yok. Gazi Osman Paşa'yı sen de gördün. Şimdi abine gidip bütün olanı biteni anlatacaktır. Yazık olacak. Hem Hatice Sultan'a hem Kemalettin Efendi'ye. Mahmut, Hatice'm benim evladım gibi sen de iyi biliyorsun. Eğer ona bir şey olursa ben dayanamam. Senden rica ediyorum. Yarın sabah ilk iş Osman Paşa'yı bul, onunla konuş. Abime gitmekten vazgeçsin. Beni dinler mi ki? Dinler Mahmut. Dinlemek zorunda. Sana yalvarıyorum. Abimle konuşmasına mani ol. Mahmut lütfen. Abdülhamit haddini aştı. Yavaş ol efendi. Hünkârımız ne haddi aşar ne de haddi aşanları sever. Haliyle Avrupalı hükümetler de ona tavır aldılar. Şahsi hırsları hepinizin ekmeğine kan doğrayacak. Şimdi soruyorum size, ne yapacaksınız? Şahsi hırslarına yenilip hepinizi hiçe sayan bir istibdatçı için ticaretinizden vaz mı geçeceksiniz? Abdülhamit daha da ileri gitmeden yaptıklarının bedelini ödemeli. Bütün paralarınızı Osmanlı Bankası'ndan ve borsasından çekeceksiniz. Avrupa'ya mecbursunuz. Çekmezsek ne olur? Böyle bir şey yapmayız biz. Biz bu topraklarda doğduk, bu topraklardan ekmek yedik. Asla ihanet etmeyiz. İhanet değil bu, anlamıyorsunuz. Avrupa ile kurduğunuz bütün ticari ilişkileriniz batar. Hepiniz tüccarsınız, mal alıp satıyorsunuz. Efendi, biz önce vatanımız diyen tüccarız. Bu vatan toprağı olmazsa kazandığımız paranın ne anlamı var? Kimsenin tehdidinden korkmuyoruz. Bu böyle biline. Söylediklerimi yapmazsanız ne Hindistan'dan mal alabilirsiniz ne de Avrupa'dan. Karar sizin. Ya Abdülhamit yüzünden batacaksınız ya da müreffeh bir hayatınız olacak. Dediğim gibi ya ekmek yiyemeyeceksiniz ya da isyan edeceksiniz. Size yaşamak için başka bir yol yoktur. Biz buna müsaade etmeyiz. Abdülhamit madem bir kişi için bizim rızkımızı tehlikeye atıyor, biz de gerekeni yaparız. Hünkârımız bizi durduk yere ateşe atacak değil. Tutsak ettiği adamın elbet vardır bir suçu. Ya isyan edeceksin ya da açlıktan öleceksin. Ya Allah. Kolay gelsin oğlum. Sağ ol anam. Gel hele otur bir nefeslen. Nasılsın anam, iyi misin? İyiyim oğlum, sağ ol. Gideceğim mi? Gideceğim anam, gitmem lazım. Devletimizin bütün yükü hünkârımızın sırtında. Ben işe yarar mıyım bilmem ama derdini bana söyler. Bana itimat eder. Yalnız bırakamam onu. Burada ben yalnızım. Anam sen birsin. Beni beklersin. Orada devlet var, millet var. O kadar vazife beklerken ben burada kalamam. Zar seni denedim. Ana. Güzel ana. Elbet gideceksin. Gitmem desem ben kovardım.
geldin. Yüzünü gördüm. O yeter bana. Ana, güzel anam be. Mis kokulu anam. Ama odunları bitirmeden gitmek yok. Kalk kır onları. Emrin olur anam. Gel. Hünkârım, mühim. Borsa cetveli. Osmanlı hisseleri kıymet kaybediyor. Hem de nasıl? Güne başlarken yükselmiş. Sonra aniden düşüşe geçmiş. Bu işte bir iş var. Hünkârım, böyle giderse borsadaki tüm Osmanlı şirketleri iflas eder. Sadece Osmanlı şirketleri değil, borsa da çöker. Birileri müdahale ediyor Selim Paşa. Parvus'u bizden almak isteyenlerin ilk hamlesi. Hünkârım, bir de tüccarlarımız bir toplantıya icabet etmiş. Tüccar İbrahim Efendi de gidenler arasındaymış. Toplantıyı tertip edenlerin fikirlerine kati muhalefet etmiş. O vakit Tüccar İbrahim Efendi'yi çağırınız. Kendisiyle bir konuşalım. Emredersiniz hünkârım. Borsa çakılmak üzere. Ama Abdülhamit'in dirayetini kırmak için daha fazlası lazım. Gemileri limana yanaştırmayacağız. Ne payitahtın içine bir mal girecek, ne de dışarı bir mal çıkacak. Evet. Bunu başarabilirsek çatlak sesleri de susturmuş oluruz. Bu milletin Abdülhamit sevgisini bir de yiyecek ekmek bulamadıklarında görelim bakalım. Bu akşam limana 2 tane yük gemisi yanaşacak. Onları durduracaksın. Eğer gemilerdeki yükü limana indirmezsek İstanbul ticareti 2 güne alt üst olur. Ben gemileri nasıl durdurabilirim? Bunlar gemici alfabesi. Yeni kapıdaki fenerden işaret vererek gemileri durdurabiliriz. Yalnız gemi sahipleri de zarar edecek. Bunu göze alabiliyorlar mı? Vaziyet anlaşılana kadar iş işten geçmiş olacak. Hünkârım, biz de deden kolonyacıyız. Sizin kolonya sevdiğinizi de biliriz. Has Osmanlı imalatı limon kolonyası. Selim Paşam. Sağ olunuz, var olunuz İbrahim Efendi. Lakin bizim sizden öğrenmek istediğimiz başka. Hisseler niçin düşüyor? Hünkârım, Theodor Herzl büyük tüccarları topladı. Ticari menfaatlerle tehdit etti ve bir teklif sundu. Ne teklifi? Osmanlı şirketlerindeki hisseleri satın. Yeni hisse almayın. Avrupa'daki işlerinizin yolu açılsın dedi. Aksi takdirde Avrupa'daki işlerimiz baltalanacak. İsabet buyurdunuz. Bir de Hindistan'dan gelen ham maddelerin önünü keseceğini söyledi. Osmanlı'daki imalathanelerin iş göremeyeceğiyle ilgili tehdit etti. Siz ne dediniz? Bazı tüccarlar kabul etti. Lakin ben etmedim. Batsam da, iflas etsem de kabul etmem hünkârım. Bu memlekete çaktığımız bir çiviyi çıkarmak isteyenin yolundan gitmem. Demek borsa bu baltalamalar sebebiyle düşüyor. Selim Paşam, tüccarları çağırınız. Bir de kendileriyle ben konuşayım.
Açın. Açın, yalvarıyorum açın. Ne olur açın. Ablacığım, Kemalettin Paşa iyi. Neden inanmıyorsun bize? Yeter artık, harap ettin kendini. Çünkü yalan söylüyorsunuz bana. Hakikati saklıyorsunuz benden. Kızım, senden bir şey sakladığımız yok. Sözümüze itimat et lütfen. İtimat edeceğim tek kişi var. O da Naime. Naime'yi getirin buraya. Gözlerine bakayım onun. Ancak o zaman inanırım Kemalettin'in yaşadığına. Hala, ne yapacağız? Heh, gemi azıya almış gidiyor. Gazi Osman Paşam, Gazi Osman Paşam, Gazi Osman Paşam. Sevgiler. Hayırdır? Ne bu böyle celallenmiş? Nereye gidiyorsunuz? Hünkârımızla konuşmaya. Bunu size söylemiştim. Gazi Osman Paşam, Gazi Osman Paşam. İsterseniz beraber bir düşünelim. Ne diyeceksiniz hünkârımıza? Bir düşünün. Kemalettin Efendi'yi vuranın Hatice Sultan olduğu besbelli. Peki siz bu durumu anlatınca hünkârımız ne diyecek? Neden demeyecek mi? Diyecek. O zaman siz de bütün vukuatı olanca teferruatıyla anlatmak zorunda kalacaksınız. Ne zor bir durum Gazi Osman Paşam, ne zor bir durum. Sonra ne olacak? Bir düşünelim. Siz anlattıktan sonra sizin anlattıklarınızı hünkârımız önce Hatice Sultan'a, daha sonra da Kemalettin Efendi'ye soracak. Onlar da bakacak ki hal bu raddeye gelmiş, olanı biteni anlatacak. Sonra ne olacak? İkisi de cezalandırılacak. Siz haklısınız. Elbette ki Hatice Sultan oğlunuzun canına kastettiği için cezalandırılmasını istiyorsunuz. Haklısınız. Lakin Kemalettin Efendi de bu işten muaf olmayacak. Ah Gazi Osman Paşam, ah! Bu sevda bacayı saralı epey vakit olmuş. Hem bu vakit içerisinde sessiz kaldığınız için siz de bu durumdan mesul olacaksınız. Benim hiçbir mesuliyetim yok. Kemalettin'i de, Hatice Sultan'ı da defalarca ikaz ettim. Gazi Osman Paşam, Gazi Osman Paşam. Elbette haklısınız. Lakin bir de şunu düşünelim. Onlar yüzünden Naime Sultan da bedbaht olacak. Kızcağız sevdasına kavuşmak için gün sayarken bu haber üzerine ne hallere düşecek? Bir düşünsenize, hünkârımızın biricik kızı nasıl da üzülecek, değil mi? Yani bütün bunları düşünmenizi rica edeceğim. Hem sizin bu itirafınız kimseye bir faide sağlamayacağı gibi mevzunun çözümünü de daha imkansız ve daha zor bir hale getirecek. Gazi Osman Paşa, kararınızı verirken bütün bunları da göz ardı etmemenizi rica edeceğim. Maşallah Kemalettin oğlum. Yüzünüze renk geliyor. Nasıl, ağrılarınız var mı? İyiyim sultanım. Gayet iyiyim. Siz de burada boşuna bekleyip yormayın kendinizi. Gayet iyi. Validem dilerse gidebilir. Lakin senin başında beklemek bana yorgunluk değil. Bilakis hep yanında olmak istediğim yer senin yanın. Sultanım. Seniha Sultan size bir pusula göndermiş. Ne yazıyor? Seniha Sultan bugün bizi evine davet ediyor. Hatice'nin durumu iyi değil yazmış. Belki sizi görürse morali düzelir diyor.
Benim de maksadım bugün tam olarak bu sebepten kendisini görmekti. Nesi varmış Hatice Sultan? Merhum Celal Yüzbaşı olan aşkı yüzünden biraz tuhaflaştı. İyice delireceğinden korkuyorum. Evet, çok yazık gerçekten. Şu aralar yaptığı şeyler hiç normal bir insanın yapacağı şeyler değil. Ağlama krizleri, kendini öldürmeye teşebbüsler. Teyzeme gidiyorum diye sokaklara çıkıp günlerce sokaklarda dolaşmalar. Ah zavallı. Ben de geleyim seninle. Belki bir faydam dokunur. Olur. Servetinizi Osmanlı banka ve borsasından çektiniz. Belli bir nizamda ticaret yaparken elinizi çektiniz. Niçin? Hünkârım, İbrahim Efendi meseleyi size izah etmiş. Neden yaptığımız ortadadır. Evet, İbrahim Efendi izah etti. Lakin niçin bunu yaptınız? Emrimizde insanlar çalışır. Hepimizin bakmakla yükümlü olduğu ailelerimiz var, evlatlarımız var. Hepimiz 7 kuşaktır tüccarız. Dedelerimizin iş üzerinde bize emanet ettiği şeyler var. 7 kuşaktan gelen ticaretinizi yıkmamak adına 7. kuşak dedenizin yüzünü kızarttınız. Dedeleriniz ticaret yaparken bizden habersiz mi yaptı sanırsınız? Ad istemez, nam istemez. Elimizdeki kayda göre dedelerinizden biri Fransız bir tüccarla ticaret yapmış. Borçlanmış, borcunu ödeyememiş. Yolun sonu mahkemeye varmış. Hakim adil, alacaklı ısrarlı, borçlu zordaymış. Hakim ya borcun ödeneceğine ya da tüccarın mallarının haczedileceğine karar vermiş. Borçlu için vakit daralırken dükkana bir adam girmiş. Elindeki bütün kumaşları isterim demiş. Adam bütün kumaşları hazırlamış. Lakin bir top kumaşı ayırmış. Adam o top kumaşı da isterim demiş. O kumaşı satamam. Arızalıdır demiş. Adam parasını veriyorum. O kumaşı almak istiyorum demiş. Siz demiş bu kumaşı alır bir elbise yaparsınız. Birine satarsınız. Elbiseyi alan kişi bunun arızasını bilmez. Lakin mesul ben olurum demiş. O kumaşı size satamam. Müşteri gülümsemiş. Elindeki bütün kumaşları dükkana bırakmış. Tüccarın borcuna karşılık gelen bir kese altını adama vermiş ve çıkmış. Tüccar borcunu ödemiş, rahatlamış. Aradan vakit geçmiş. Padişahın cuma selamlığına gideceğini öğrenen tüccar kapısının önüne çıkmış onu görmek için. Bir de bakmış ki ona bir kese altın veren adam padişahın ta kendisiymiş. Dedeleriniz ticareti usulüyle yapar, padişahları da onlar dara düştüğü vakit yardımına koşardı. Bugün siz dersiniz ki biz dedelerimizi reddederiz. Usulü bozar, kafamızı kuma gömer, paramıza bakarız. Öyle mi efendiler? İşin sırrını bilmeyen rızık peşinde koşar. Sırra sahip olansa Rezzak. Şimdi söyleyin bakalım efendiler. Ne yapacaksınız? Veli nimetimiz Efendimiz ne isterse onu yaparız. O vakit şimdi gidip devletinizi ezdirmeyin. Ne yapmanız lüzum ediyorsa onu yapın. Baş üstüne hünkârım.
ömrünüz uzun olsun. Buyurun. Çok iyi oldu gelmeniz. Hatice'nin bedbaht havası sizi görünce dağılacak inşallah. İnşallah. Siz bugün davet etmeseydiniz de ben zaten gelecektim. Hünkârımız da sordu Hatice'nin durumunu. İyileşmesi için ne gerekiyorsa yapılsın dedi. Sağ olsun. Hatice nerede? Yataktan kalkamıyor mu? Fehime geldiğinizi haber vermeye gitti. Gelir birazdan. Ben diyorum ki bu Edirne'deki Darüşşifa Hastanesi'nde musikiyle bir takım ruh hastalıklarını tedavi edebiliyorlarmış. Acaba bir hekim mi çağırsak? Naime. İyi misin? Ben iyiyim. Asıl sen nasılsın? Seni çok merak ettik. Ben iyiyim. Ben iyiyim. Ablam kolera olduğunuzu duyunca çok endişelenmişti. Evet, iyi olduğunu söyledik lakin kendisi görmek istedi seni. Değil mi abla? Hatice. Kızım. Naime iyi olmasa buralara kadar seni ziyarete gelemezdi zaten. Evet. Evet. Osman Paşa'm, Kemalettin evladımız daha iyi mi? Daha iyi hünkârım. Hekimler bünyesi kuvvetli, çabuk ayağa kalkar diyorlar. Hadisenin nasıl olduğuyla alakalı bir malumat edinebildiniz mi? Kazayen olduğunu söylüyor hünkârım. Lakin gönlünüz buna inanmıyor. İnanmamakta haklısınız paşa. O kurşunu gördüm. Kemalettin kendini vurmuş olamaz. Çünkü kurşun onun silahından çıkmamış. Biri oğlunuzu öldürmek istedi Osman Paşa. Şüphelendiğiniz biri var mı Osman Paşa? Siz bu durumu anlatınca ikisi de cezalandırılacak. Hem bu vakit içerisinde sessiz kaldığınız için siz de bu durumdan mesul olacaksınız. Onlar yüzünden Naime Sultan da bedbaht olacak. Hünkârımızın biricik kızı nasıl da üzülecek. Nasıl olmuş? Çocuklar beğenir mi sence? Vallahi beğenmeyen olursa söyle bana. Çocukları senin eline bırakır mıyım hiç? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Gece iyi uyuyabilir mi Söğütlü beyefendi? Vallahi deliksiz uyumuşum. Siz de bitirmişsiniz maşallah. Uyuyacağına gelip yardım etseydin de çabuk bitseydi. Vallahi ben de çocuklara şekerleme aldım. Gelince sevinir yerler. Bak. Vallahi bununla kurtulamazsın Söğütlü. Çocukların eşyalarını odalarına sen taşıyacaksın. Taşırım Murat Efendi. Ne olacak, elime mi yapışacak? Bak, Söğütlü'den öğren. Sana ne zaman bir iş buyursam bir mazeret, bir söylenme. Hiç susmuyorsun. Bir dakika. Dün geceden beri çalışan benim. Yine takdiri Söğütlü alıyor. Nasıl oluyor bu? Bir de kıskanma başladı. Bay Herzl, ben de sizi bekliyordum. Gazete için tam da istediğiniz gibi bir yazı yazdım. Hünkârımız öksüz ve yetim çocuklar için bir okul açtırıyormuş. Bunu henüz kimse bilmiyor. Biz gazeteye yazdığımız zaman insanlar bizden öğrenecek. Biz dürüst bir gazeteyiz. İnsanlara bu yalanları söyleyemeyiz. Bunlar yalan değil ki, gerçek. Hünkârımızın açtıracağı bu okul sayesinde anne babasız, sahipsiz çocuklar yatacak bir yere sahip olacak. Hem de eğitim görecekler.
Abdülhamit'in bu okulu çocuklara iyilik olsun diye mi açtırdığını sanıyorsun? Elbette. Başka niye olabilir ki? İkimizin tanıdığı Abdülhamit çok farklı insanlar Dilşat. Sen ona baktığın zaman iyiliksever, güçlü, akıllı bir adam görüyorsun. Ben baktığımda ise bencil ve korkak birine. Ama sultanın akıllı olduğu muhakkak. Seni bile ikna etmiş kendi niyetinin saflığına. Benim göremediğim şey nedir söyler misiniz? Abdülhamit kendine nefer arıyor Dilşat. En kolay ikna edebileceği de bu çocuklar. Onları ileride kendi fikirlerine hizmet etmeleri için şimdiden yetiştirecek. Bu okulu açma sebebi bu. Şimdi gidin, gerçek bir havadis yakaladığınızda gelirsiniz. Afiyet olsun çocuklar. İstediğiniz kadar yiyin, tamam mı? Sağ olsun hünkârımız bu okulu açtı da üzerimizdeki vebali kaldırdı. Şunları da alayım. Bir de hafiye olacağız. Ne kadar çok kimsesiz çocuk varmış da haberimiz yok. Ben de kendimi Müslüman sayıyorum. Bu kadar masum çocuk. Aç bir çare sokakta yatarken kapımı kapatıp uyumuşum. Beni bırakmaya mı geldiniz? Pek ümitlisin. Hamlelerini yapmışlardır. Yaptılar. Borsada devletimin, milletimin parasını çalmaya kalktılar. Bu daha ilki. Beni vermezseniz daha fenaları da olacak. Yiyecek ekmek bulamayan esnaf saraya saldıracak. Bizi parayla mı korkutuyorsunuz? Bu millet kuru ekmek yer, namerde boyun eğmez. Bizi açlıkla mı tehdit ediyorsunuz? Aç kalıp karnına taş bağlayan peygamberin ümmetiyiz. Yoldan çıkmaz, boyun eğmez. Milletinize güveniyorsunuz. Doğru, yiğit, fedakar bir Osmanlı var arkanızda. Ama gün gelecek, kafası bulananlar arkanızda durmayacak. Sultan Abdülhamit. Aslında boynuna yağlı ilmeği geçirip bir an evvel bu işi bitirip seni susturabilirim. Şimdi, şu anda. Lakin konuşacaksın. Bana anlatacakların var. Sen kimsin? Vazifen ne? Seni kimler neyle vazifelendirdi? Anlat. Öğrenecekleriniz akıbetinizi değiştirmeyecek. Bunun için rahatça anlatabilirim. Beni yeni dünya nizamını kurmak için seçtiler. İmparatorluklar devri bitiyor. Önce Rusya İmparatorluğu yıkılacak. Sonra Osmanlı. Rus İmparatorluğu'nda da böyle kalleşçe mi iş çeviriyorsunuz? Yok. Hayır. Neticede onlar Hristiyan. Orada şiddet yok şimdilik. Sadece işçileri harekete geçirdik. 15 yıla kadar işçilerin sırtında yeni bir Rusya kurulacak. Ama bu sefer komünist, dinsiz bir düzen olacak. Ardından da Osmanlı yıkılacak. Rusya'da işçilerle. Peki Osmanlı'yı yıkmanın rüyasını kimle görüyorsunuz? Burası garip. İşçiler, köylüler ezilmemiş.
onlarla iş yapamayız. Bizim dinimiz işçinin hakkını alnının teri kurumadan ver der. İşte bu yüzden aynı plan size sökmüyor. Ama emin olun, Osmanlı içinde güzel fikirlerimiz var. Ben var olduğum sürece sadece fikir olarak kalacak inşallah. Bunu anladığınız gün zaten yenilgiyi kabul etmiş olacaksınız. Tuttuğumuz yol Abdülhamit'in zeka duvarına çarptı. Duydum. Borsa yükselişe geçmiş. Siz nasıl başarabilirsiniz biliyor musun dostum? Abdülhamit'in zekasıyla mücadeleyi bırakıp merhametini kullanarak. Bir Yahudi'ye bu sözler hiç yakışmıyor. Biz Tanrı'nın seçilmiş kavmiyiz ve asla kaybetmeyiz. Abdülhamit'ten de istediğimizi alacağız. Şu an yaptıklarımız size biraz küçük görünüyor olabilir ama bunlar daha başlangıç. Ne yapabilirsiniz ki? Payitahttaki ticareti durduracağız. Hiçbir gemi limana yanaşmayacak. O gemiler limana yanaşmazsa onlar da batar. Siz bu maliyeti karşılayabilecek misiniz? Gemilerin hepsi Britanya menşeili. Eğer söylediklerimizi yapmazlarsa kraliçe cezalarını verir. O gemiler yanaşmazsa esnaf da tüccar da ayaklanır. Bizim de istediğimiz bu. Sen bütün tüccarlara payitahtta artık ticaretin durduğunu söyle. Efendi, bu saat oldu, gemiler hala gelmedi. Bu kadar geç kaldığı vaki değildir. Gemiye vazifeli bir memurumu göndermiştim. Kaptanlar limana yanaşmayız demişler. Susar mısınız? Susun bir. Bir dakika, tamam. Nasıl yanaşamıyormuş? Benim peşin parasını ödediğim mallarım var o gemide. Kaptan devletimizle ilgili bir anlaşmazlık olduğunu söylemiş. Harp çıktı da bizim haberimiz mi yok? Ne anlaşmazlığı? Mallarımızı istiyoruz biz. Gemi orada. Al alabiliyorsan. Ne yapacağız ha? Gemi gelmezse çoluk çocuk aç yatarız bu gece. Acımızdan ölecek halimiz yok ya. Buluruz elbet bir çaresi. Senin malın çok muydu Rant? Çoktu ya Sait. Hepsi de siparişti. Parasını peşin vermiştim. Bu gemi limana yanaşmazsa battım ben. Bunca insanı mağdur etmezler inşallah. Firuze abla. Sultanım. Ben de sizi görmeyi ümit ediyordum. Malum Fadıl Usta'nın bugün pazar günü. Sizi çok özlemiştim. Ben de seni çok özledim. Nasılsın Firuze Kalfa? Kalfa değilim artık Behlül, maalesef. Ha öyleymiş. Latife geçmiş senin yerine. Senin yerini tutamam tabii. Şadiye Sultan seni çok özlüyor. İkimiz de çok üzüldük. Ne zaman geleceksin saraya Firuze abla? Ben sensiz sarayda çok sıkılıyorum. Ah sultanım. Mümkün olsa da hemen gelebilsem keşke. Bakın, size ne aldım? Güller çiğde. Evet. Çok severim. Fadıl Usta, siz alışverişinizi yapsanız da
Biz sultanımızla biraz hasret gidersek. Tabii, elbet. Behlül, Ben de alayım bir tane. Ha, geldim usta, geldim. Dün bekledim gelmedi. Söylemedin mi ona? Söyledim Firuze. O halde saraydan çıkamadı. Ona bunu mutlaka ver. Yarın burada bekleyeceğim. Merak etme. Afiyet olsun güzel sultanım.